Değerli dostlarımız, yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Müjdeler olsun ki yerli arabamızın çıkışına çok az bir süre kaldı. Bu heyecanı sizlerle paylaşmaktan gururluyuz ve mutluyuz. Dünyadaki teknolojik gelişmelere kayıtsız kalmayan Türkiye, yerli otomobil TOGG'la gündemde. Pek çok ülkede yaygınlaşan elektrikli otomobiller geleceğin dünyasını şekillendirecek en önemli araçlardır. Türkiye'nin attığı son adım da işte bu alana ait. TOGG yerli otomobil SUV, sedan ve hatchback gibi farklı modellere sahip olacak. TOGG yerli otomobil, Türkiye'nin otomobili girişim grubu aracılığıyla üretilecek. Öncelikle C-SUV olarak üretilmesi beklenen TOGG, daha sonra sırasıyla sedan, hatchback, SUV, MPV modelleri olmak üzere toplam 5 modelle piyasaya çıkacak. Peki yakında piyasaya çıkacak olan yerli otomobilimizin özellikleri neler olacak? Otomobil piyasasını hareketlendiren TOGG'un özellikleri nelerdir? Son güncel fiyatı ne kadar? TOGG'la ilgili merak edilen bütün soruların cevaplarını videomuzda bulabilirsiniz. Peki TOGG ismi nereden geliyor? Yıllardır otomobil konusunda dışa bağımlı olan Türkiye'de yaşanan gelişmeler bu durumun yavaş yavaş azalacağını ortaya koyuyor. Türkiye kendi otomobilini üretme fikrini TOGG'la hayata geçiriyor. TOGG ismi yerli otomobil üretme amacıyla kurulan Türkiye'nin otomobil girişim grubunun kısa adıdır. TOGG araba özellikleri arasında en dikkat çeken noktaysa yerli imkanlar kullanılarak üretilecek olmasıdır. Ayrıca bu aracın yurt dışına ihraç edilecek olması da bir diğer önemli özelliği olarak karşımıza çıkıyor. TOGG yerli otomobil için ilk çalışmaların başlaması 2017 yılına dayanıyor. Türkiye'nin otomobil girişim grubunun resmi faaliyetlerine başladığı tarih ise 25 Haziran 2018'dir. BMC, Turkcell, Anadolu Grubu, Zorlu Grubu, Kök grubuyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi dev kuruluşlar TOGG için kolları sıvayarak Türkiye'nin otomobili girişim grubu olarak bir araya gelmiştir. Yerli otomobil TOGG'un dikkat çeken özellikleri nelerdir? Elektrikli olarak üretilmesi planlanan TOGG otomobil özellikleriyle dikkat çekiyor. Güncel teknolojilerle donatılmış bir şekilde tasarlanan TOGG, geleceğin sıra dışı özelliklere sahip otomobilleri arasında yer almaya da aday. TOGG markası adı altında üretilmesi planlanan ilk model C-SUV'dur. Bunun nedeni ise C sınıfının Türkiye'de en fazla tercih edilen model olmasıdır. TOGG yerli otomobil hakkında öne çıkan en önemli özellik sürekli olarak internete bağlanma imkanı sunulmasıdır. Aracın %80 oranında şarj olabilmesi için planlanan süre ise 30 dakikadır. Elektrikli TOGG otomobil özellikleri arasında otonom sürüşün yanı sıra modüler bir şasiye sahip olması da vardır. Ayrıca modern teknolojik özellikleri sayesinde yerli pazara ve yurt dışı pazarına hareket katması beklenen TOGG'un sıfır emisyon özelliği sayesinde havayı daha az kirletmesi beklenen bir diğer önemli gelişmedir. Peki yerli otomobil TOGG'un teknik özellikleri nelerdir? Alışılmışın dışında bir otomobil olan TOGG, teknik özellikleriyle öne çıkan yeni nesil bir araçtır. Yüksek menzile sahip TOGG kısa sürede şarj edilebilen bir bataryaya sahiptir. TOGG yerli otomobil özellikleri arasında iki farklı motor seçeneğine sahip olması da oldukça dikkat çekicidir. 200 beygir gücündeki ilk motor seçeneğine sahip olan araç 7.6 saniye içerisinde, 400 beygir gücüne sahip ikinci motor seçeneği bulunan araçsa 4.8 saniye içerisinde sıfırdan 100 km hıza ulaşır. Genel olarak değerlendirildiğinde ise her iki motor tipi de Türkiye'de trafikte olan pek çok araçtan daha hızlı olma potansiyeline sahiptir. Yine de trafikte daha güvenli bir sürüş için yerli otomobil TOGG'un ulaşabileceği en yüksek hızın 180 km olarak sabitlenmesi bir diğer dikkat çekici özelliktir. TOGG batarya özellikleri nelerdir? TOGG yerli otomobil resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre araçta kullanılması planlanan lityum-iyon bataryalarının üretimi Çinli firma Farasis tarafından yapılacak. Ayrıca anlaşma gereği bataryalar aynı firma tarafından Türkiye'de üretilecek. Yerli otomobilde kullanılması planlanan batarya iki farklı seçenekle karşımıza çıkar. Birinci batarya seçeneğine sahip olan otomobilin tek şarjla 300 km yol alması planlanırken, diğer batarya seçeneği bulunan otomobilin tek şarjla 500 km yol alacağı belirtilir. Yerli otomobil bataryasının %80'inin şarj edilmesi için planlanan süre 30 dakikadan daha azdır. Ayrıca 81 ilde kurulacak olan elektrikli araç şarj istasyonlarında aracı kolaylıkla şarj edebilmek mümkün olacak.
Yerli otomobilin trafiğe çıkacağı güne kadar şarj istasyonlarını daha yakın olarak görmeye başlayabilirsiniz. Diğer yandan TOG özellikleri arasında bulunan rejeneratif frenleme özelliği, fren yaptıkça ortaya çıkan enerjinin geri kazanılmasını sağlayarak bataryanın şarj olmasını sağlar. Peki hepimizin merakla beklediği yerli arabamızın internet bağlantı özellikleri gerçekte nasıl olacak? TOG otomobil özellikleri arasında 4.5G ve 5G teknolojisiyle kullanılması planlanan internet bağlantısı da vardır. Aracın sahip olacağı özellikler arasında sürücüye haber verme veya uzaktan müdahale edebilme de oldukça etkileyicidir. Özellikle yangın ve sel gibi önemli doğa olaylarında sürücüye bildirim yapması kullanıcı dostu bir özelliktir. Sonuç olarak TOG yerli otomobili cazip kılan iki temel özellik sayabiliriz. Bunlardan birincisi ülkemizde yerli ve güçlü bir otomobil üretilecek olması, diğeri ise fosil yakıtlar yerine doğrudan elektrikli olarak üretilmesidir. Dünyadaki petrol kaynaklarının azalması ve elektrikli araçların yaygınlaşması yerli bir elektrikli otomobilin üretilmesini zorunlu kılar. Önümüzdeki süreçte yerli otomobille ilgili daha farklı gelişmeler yaşanacağı aşikar. Bu sürede aracınızı satıp daha çevre dostu ve teknolojik bir modele geçiş yapmayı düşünürseniz yerli arabamızı tercih eder misiniz? Yerli aracımızla ilgili son gelişmeleri takip etmek için bize abone olmayı unutmayın. Peki akıllardaki en önemli soru şu: yerli arabamızın fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOG konusunda en çok merak edilen konuların başında TOG satış fiyatı yer alıyor. TOG Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamalara göre yerli otomobil oldukça makul bir fiyata sahip olacak. Bu konuda öne çıkan fiyat tahminleri C sınıfı elektrikli araçların fiyatlarıyla birbirine yakındır. Fiyat konusunda hesaba katılması gereken bir diğer konuysa yedek parça ve yetkili servis gibi satış sonrası hizmetlerin daha rekabetçi hale gelecek olmasıdır. Peki sizce yerli otomobil kaç para olmalı? Ayrıca Kanal İstanbul gibi yeni projelerin yerli ve milli imkanlarla yapılmasını destekliyor musunuz? Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.